Herkese merhaba arkadaşlar. Nesne tabanlı programlama videolarımıza devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz olacak. Bir önceki videomuzda şuradaki programımızın ekle butonunu da nesnemizin, sınıfımızın içine dahil etmiştik. Bizim orada geriye ne kaldı? İşte arama, güncelleme, silme ve çıkış işlemleri. Şimdi ben burada artık bu videolar epey uzadı. Sadece güncelle kısmını, ikinci formun nesnesinin türetme kısmını, ondan sonra çıkış tablo ekleme kısımlarını göstereceğim. Ondan sonra videoyu keseceğim ve bütün sınıf içlerini doldurulmuş bir şekilde tekrar ekrana getireceğim. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Bu seriyi de bu şekilde tamamlamış olacağız. Daha önceden de söylediğim gibi bizim ilk videomuzda bu serinin ilk videosunda burada miras, yapıcı fonksiyon, ondan sonra sınıf oluşturma, nesne türetme, işte bunun içerisindeki metotlar, attribute, onların hepsinden söz ettik. İşte return'le bir dönen metot örneği de verdik. Parametre alan metot örnekleri de verdik. Burada olduğu gibi boş, parametresiz çalışan metotlar da gördük. Ondan sonra return ifadesi olmayan metotlar da gördük. Yani bunlarla ilgili yapılabilecek olan uygulamaların hepsini yaptık. Diğer sınıfın içinde yer alan bilgiler, işlemler bizim şu andaki uygulamamızda yer almadığı için ben onları anlatmayacağım arkadaşlar. Denk gelirse yine ayrı bir video çekeriz. Çünkü değilse havada kalıyor. Yani bir şeyin bizzat örneğini vermek gerekiyor. Değilse ben de anlatabilirim yani insan sınıfı, yok hayvan sınıfı, işte yok bitki sınıfı falan filan, işte bunların içerisinde yok yaşı var, özellikleri ortak falan diye epey anlatıyorlar. Yani yanlış da anlatmıyorlar. Çok da güzel anlatıyorlar. Hani orasını eleştirdiğim için değil ama havada kaldığını düşünüyorum. Bizzat örneği olmadığı sürece de ben burada örnek vermeyeceğim. Ama yapılarını öğrenmenizi de tavsiye ederim. Evet. Şimdi şuraya güncelle birinci ana sınıfımızın içindeki şu ana pencere klasımızın içerisindeki güncelle ekleyi yapmıştık en son. Onu ben bir tanımlayayım şuraya. Oraya da yeni bir tane daha bir kod yapacağız. Şuradan bir kopyalayı verecektim. Unuttuk onu. O değil. Neredeydi bizim? Şu eski bilgi. Eskiden tanımladığımız metotlarımız burada. Def güncelleyi ben buradan kestim. Buraya geldim. Yapıştırdım. Şunların hepsinin başına self nokta ibaresini bir ekleyeyim. Buraya yapıştırdım. Şuraya da self gelecek tabii ki. Ondan sonra şurası ya ana sayfa, ana pencere. Niye gelmiyor bize buradan? Ana pencere ya da ne dedik arkadaşlar? Self, ikisinden birisinin yazılması gerekiyor demiş. Şimdi şurada artık veri tabanı yönetim sınıfında oluşturmuş olduğumuz tablo update şu kısmı, bu metodumuzu çağıralım. Hangi şeyler alıyor? Tablo adı, güncellenecek sütun, şartlar ve parametreler alıyor. Buraya gelelim şimdi. Şurada. Buraya dedim ki vt.update birinci parametremle tablo adı personel dedim. Ondan sonra neydi? Güncellenecek sütunlar. Onlar da şunlar. Burasını buradan kestim. Tırnak içinde buraya yapıştırdım. Ondan sonra ne diyor arkadaşlar? Şartlar.
Şartımız ne? Ver ID. Ver orada var zaten. ID'yi aldım. Şart olarak bunu ekledim. Tabii ki yine tırnak içine virgül koydum. Ve ondan sonra parametrelerini veriyorum buraya. Hepsini sırasıyla kestim. Buraya yapıştırdım. Yapıştırmadan hatta alt satıra geçeyim. Oradan yazayım. Yalnız arkadaşlar burada şunu unutmuyoruz. Bunların hepsinin başına self nokta ifadesini getirmem gerekiyor. Şöyle ekledim. Ekledim. Şurayla işim bitti. Bağlantı commit'le de tabi artık burada bu işlemi yapmayacağız. Onu yukarıda bizim metodumuz yapacak o işlemleri. Ondan sonra şuraları düzeltmiştik. Buna bir sinyal slot ekleyelim. Çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Şuraya kopyala yapıştır yaptım. Bunun butonun adı neydi? btn güncelle. Burada. Bu hangi fonksiyonu çağıracak? Güncelle metodumuzu çağıracak. Bakalım hatamız var mı? Bir tane bir şey güncelleyelim. Şuradaki boş olan bir tanesine verilerini biraz daha gireyim. Şöyle yaptım. Güncelle dedim. Evet dedim. Burada arkadaşlar evet güncelle metodumuz çalıştı bu arada. Herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi artık şurada önce şuradan bir göstereyim. Normalde bizim programımızda bir eksiğimiz var. Şuraya tıkladığım zaman bunun ID'sini ID alın içerisine aldırıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman bu ID alın hafızadan silinmesi gerekiyor. Değilse ben buradan güncelle dediğim zaman onun işte bu şekilde bir hata ile karşılaşma ihtimalimiz olacak. Bunu şu şekilde önce bir şey yapalım. Neredeydi o? ID al. Yani şu temizle dediğimiz yere self nokta ID al eşittir none diyerekten bu temizleme metodu çalıştığı zaman bu ID alın da silinmesini sağlayalım. Ondan sonra şuraya bir kontrol ifadesi yazalım arkadaşlar. O da şöyle olacak. Şuraya geldim. Şimdi ben buraya bir iki satır kod yazacağım. Onun da açıklamasını yapalım yine. If not has attribute self nokta id al. Evet. Şöyle yazacağım. Ondan sonra veya or not self nokta id al. Bir hata mesajı verdirebiliriz. Şuradan şurayı ben kopyalayayım. Şuraya geldim. Şurası olmayacak. Desin ki bize bir hata oluştu değil de güncellemek için bir satır seçin desin bize. Ondan sonra return deyip aşağıdaki kodları çalıştırmadan programımızdan çıkış, metottan çıkış yapsın. Şuradaki has attribute metodu fonksiyonu yine built-in bir fonksiyon. Bu şu demek. Önce şunun içerisinde ilk ifadede id'yi al diye bir attribute tanımlanmış mı sorusuna tersine çevirecek tabii ki. Ben olumlularını anlatayım. Siz onların not ifadesiyle tersine çevrildiğini bilin. Tanımlanmış mı tanımlanmamış mı buna bakar.
Tanımlanmışsa true değeri, böyle bir atribut tanımlanmamışsa false değeri döndürür. Şuradaki ID'yi zaten daha önceden defaatle yaptık. Bu sefer bu tanımlanmış olan bir değer var. Ancak bunun değeri boş mu dolu mu? Onu kontrol eder. Görelim şimdi. Buraya bastım. Geri boşa aldım. Güncelle dedim. Evet, güncellemek için artık şimdi programımız daha sağlıklı bir hale geldi. Bunun aynısını sil metoduna da, butonuna da ekleyeceğim ben. Evet, yeni bir, şurasını şöyle açayım daha dikkatlice görürsünüz. Evet arkadaşlar, ben o güncelleme işleminden sonra videoyu kestim ve ondan sonra bizim şurada kalan arama, silme, çıkış ve ikinci forma geçişle ilgili olan, tabii şimdi orası hata verecek. Ancak onu şimdi ikinci formla ilgili olan kısmına geleceğiz. Neyse, ben onların hepsini ekledim buraya, metotlarını. Daha önceki yapmış olduğumuz işlemlerden bir farkı yok. Güncelleye eklediğim şu kodun aynısını şurada ara metodunu yaptık. Ben şurada sile de ekledim. Artık silde de yine aynı şekilde bu has attribute diye built-in fonksiyonun çalıştırılmasını istiyordum bunun içerisine. Silme ile ilgili olan sil metodunu yükledik arkadaşlar. Çıkışla ilgili olan yine aynı şekilde çıkış işlemlerine geldik. İkinci form açması için ikinci form kısmına geldim. Bunların seans loglarını ekledim. Programımızda vardı zaten. Sadece self eklemelerini yaptım. Şimdi artık ben şurada ikinci pencerenin nesne türetimini ve sınıf yapısını tekrar bir düzeltelim. Ondan sonra bir de tablo kısmını ekleme ile ilgili olan kodlarımızı bir dizi içerisine alıp, liste içerisine alıp onun çalıştırmasını sağlayacağız. Ondan sonra yine videoyu atlatacağım. İkinci pencerenin tüm metotlarını yükleyeceğim. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Eğer YouTube izin verirse altına kodların hepsini kopyala yapıştır yaparım. İnşallah. Evet. Şimdi şuraya geleyim. İkinci pencere kısmına şurada benim gizli hale getirmiş olduğum şu iki satır kodu buradan kestim. Şunu artık bir aktif edeyim. Şunun da normal sınıf türetme kurallarına uyarak adını düzelteyim. Ondan sonra ikinci pencere dedim. Şuna da ikinci pencere diye adını bu şekilde verdim. Bu kestiğim kodları şuraya arkadaşlar. Daha önce almışım zaten de. Bakayım bir eksik gedik bir şey yapmış mıyız? Self UI nokta UI second window. Evet, bu neydi arkadaşlar? Buna yani anlatmamıza gerek yok artık da. Şuradaki ikinci formun sınıflarını alıyordu. Şurada second window, işte şurada görmüş olduğunuz. Eski videolarımıza bakabilirsiniz. Evet, burada herhangi bir eksik tanımlamamız kalmamış. Şimdi ikinci pencerenin açılıp açılmadığını bir kontrol edeyim ben. Evet, ikinci formumuz açılıyor. Birinci formumuz kapanıyor. Bunu kapattığım zaman da ana formumuz tekrar açılıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu yine içerisine artık şunu self UI diye tekrar aktif edebilirim. Şuradan nesnemizi türettik ikinci pencereyle ilgili. Şimdi şuraya şu veri tabanı bağlantısını türetmiş olduğumuz şu yere bizim şurada tablo ile ilgili kullandığımız kodlarımız vardı değil mi? Şimdi bunları bir listeye alalım. Bunların hepsini ben oradan kestim arkadaşlar. Şuraya geldim. Şimdi benim veri tabanımda artık sınıfların dışındayım. Yani şurada sınıfların yapılarının dışındayım. Bizim veri tabanı yönetiminde tablo ekleme ile ilgili tablo oluştur. Tablo adı ve sütunlar alıyor. 2 tane parametresi var. Şimdi biz bir dizi oluşturacağız. 4 tane tablomuz vardı. O 4 tabloyu dizinin içerisinde bu tablo oluştur metodunu çağırarak bunun içerisine göndereceğiz. Zaten biz burada create table ip nakli tablo adı ve sütunlarını aldırdık mı yeterlidir.
Şuraya geldim. O dediğim yere. Şuraya geldim. Onu buraya yapıştırdım. Buna ben veri tabanı nokta. Neydi onun adı? Tablo oluştur. Açtım. Buna geçmeden önce şurada bir liste oluşturuyorum. Tablolar dedim. Eşittir. Köşeli parantezler içinde bunları tanımlayacağım şimdi. Yine parantezin içerisine artık bunların hepsi, yani şöyle düşünün. Ben şöyle 4 tane işlem yapacağım. Bunların içerisine sırasıyla işte ne var orada? İlk tablomuz ne? Personel. Ondan sonra şurasını yapıştıracağım. Şunları bir düzelteyim. Şuraya gerek yok artık. Evet. Virgülü kalacak. Evet. Referans unvan ID kısmına kadar şurasını kopyalıyorum. Hatta keseceğim. Kestim şurasını. Şunları sildim. Onu da şuraya tırnak içinde yapıştırdım arkadaşlar. Yani hatta şuradan itibaren artık bir alt satıra geçişini yaptırabiliriz. Şuradan da alt satıra alayım. Birincisiyle ilgili işlemlerim bitti. Hatta her bir işlemin için şöyle ben alt satıra alayım onları. Şu şöyle olacak. Hem de daha iyi anlamış olacağız inşallah. Evet, şimdi şuraya geldim. Şimdi artık ben yine şurasını kestim. Tablomun ismini arkadaşlar unvan. Çıktım dışarısına. Virgül koydum. Tırnak içine değerini yapıştırdım. Şurasını aldım. Burayı kestim. Ondan sonra tırnak içinde ismi neymiş? Doğum tarihi. Tırnak virgül tırnak içinde bunu yapıştırdım. Şurasına geldim. Tablonun ismine medeni hali virgül tırnak içinde burasını da yapıştırdım. Şimdi bir for döngüsü oluşturacağız. Oluşturduğumuz for döngüsüne bunu işleyeceğiz arkadaşlar. For tablo adi. Bu değişkenleri ben veriyorum. Ondan sonra sütunlar dedim. Sütunlar in tablolar. Tablolar. Evet. Ne yapacak bu? Şöyle yapacak. Her seferinde şu bizim VT tablo oluştur. 2 tane parametre alıyor dedik. Değil mi? Görelim. Parantezini açtım. Birincisi neymiş? Tablo adı. O zaman yazıyorum. Tablo adı. Virgül. İkincisi neymiş arkadaşlar? Sütunlar. Sütunlarını yazdım. Ve for döngüsü her döndüğünde benim tablomu oluşturmuş olacak. Bu kısımda hatamız var mı? Görelim. Ondan sonra ben yine videoyu durduracağım. Önce bir görelim videoda. Evet. Ama bizim zaten tablolarımız oluşturulduğu için
herhangi bir şekilde zaten bizim orada şartımız neydi? If not exist. Değil mi? Şurada. Nerede? Burada. Tablo oluştur. İşte. If not exist. Yani bu tablo adından tablo yoksa oluştur, değilse oluşturma demek zaten. Dedik. Evet arkadaşlar. Videonun devamında ikinci klasımız olan, ikinci formun klası olan ikinci pencere adlı sınıfımızın ben geri kalan tüm metotlarını ekledim. Bu metotlar yine fonksiyon olarak kullandığımız programımızdaki fonksiyonların hepsini metot haline getirip self eklemelerini yaptım. Oradaki kullanmış olduğumuz görsel programlamadaki fonksiyonların hepsini aynı şekilde kullandım. Bir önceki yani bu aynı videonun bir önceki kısımlarında ikinci formla ilgili olan sınıf tanımlamasını, nesne türetmesini onu anlatmıştık zaten. Şuradan bahsetmiştik. Videolar uzuyor arkadaşlar. Uzadıkça da sıkılma olabiliyor. O yüzden çok fazla uzatmak istemedim. Aynı şeylerden bahsettik çünkü. Bu videoyu burada bitiriyorum. İnşallah bununla ilgili dördüncü ve son bir video çekeceğiz. O videomuzda da onu artık anlatacağız. Orada şu veri tabanı yönetimi, bu klası buradan ayıracağız. Ayrı bir PY dosyası haline getireceğiz. Ondan sonra onu bunun içerisine import edeceğiz. Ve haberleşme, yani Alan Kay'in söylediği nesnelerin haberleşmesi, daha doğrusu programların haberleşmesi kısmına bir daha değineceğiz inşallah. Ve orada if name main diye bir metodumuz var. Onu da bir anlatacağım. Değineceğiz o kısma da. İnşallah onu gördüğünüz yerde de artık tamamen ne olduğunu anlayacaksınız. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.